Cemel Savaşı, Peygamber Efendimizin vefatından 35 yıl sonra cereyan eden Hazreti Osman'ın şehit edilmesinin hemen peşi sıra olan bir hadise. Binlerce insanın öldüğü, bir tarafta meşru halife, meşru devlet başkanı Hazreti Ali, diğer tarafta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın münezzeh eşleri Hazreti Ayşe, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam gibi sahabiler, Hazreti Osman'ın katillerini bulacağız düşüncesiyle çıktıkları yolda birbirleriyle savaş ediyorlar ve binlerce insan vefat ediyor, binlerce insan şehit oluyor ve benzeri. Neden? İşte bunu konuştuk. Merhaba değerli dostlar. Bugün uzun zamandan beri bekleyen bir soruyu cevaplamaya gayret edeceğim ama parçalayarak. Soru oldukça uzun. Cemel Savaşı, Sıffin Savaşı, Kerbela vakası, Harre olaylarıyla alakalı erken dönem sahabilerde cereyan eden ve bizim iç savaş olarak nitelendirdiğimiz, hakikaten bu nitelendirmeye hak edecek ölçüde insanın vefat ettiği, şehit olduğu, kanların aktığı, yağmalamaların yapılmış olduğu bir döneme ait bir soru. Parçalayarak dedim çünkü önce Cemal'i anlatmam lazım çünkü Cemal oldukça uzun. Sıffin'i bir programa sıkıştırmam mümkün değil. Onun için Sıffin'i de belki bir başka programda ele alır ve anlatırız. Bu soru, yani bu mevzuyu bana intikal ettiren izleyicimiz oldukça uzun bir soru sormuş ve o soruda bir takım cevabı içinde bulunan değerlendirmeler de yapmış işin aslına bakarsanız. Fakat ben hem soru sorana hem o izleyiciye hem de meselenin çok çaplı bir şekilde ele alınması gerektiğine inananlardan birisi olduğumdan dolayı ben bu mevzuyu ele almayı ve anlatmayı bir vazife olarak gördüm. Şimdi Cemal hakkında bir konuşma yapabilmek için, Cemal hakkında bir kanaata, bir fikre sahip olabilmek için her şeyden önce Cemal Savaşı'nı bütün etrafıyla bilmemiz gerekiyor. Zira bizim genelde bazı insanlarımızın temel özelliğidir bu. Böyle bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma, kanaat sahibi olma. Bence böyle yapmamak lazım. Önce kanaata varmış olduğunuz meselenin altını bilgi düzeyi itibariyle doldurabilmeniz ve doldurabilmemiz lazım. Onun için isterseniz şöyle yapalım. Ben size önüme aldığım notlardan madde be madde Cemal Savaşı'nı anlatayım, safahatını anlatayım. Arkasından da soruya geçeyim. Sonra da o sorulara cevap vermeye gayret edeyim. Şimdi Cemal, Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden sonra cereyan eden bir vaka, hepinizin bildiği gibi. Hazreti Osman ne zaman şehit edildi? 18 Zilhicce 35 yılında şehit edildi ve arkasından Hazreti Ali devlet başkanı oldu. Halife seçildi, Emirülmüminin seçildi. Yeni seçilen başkanın, yeni seçilen halifenin belki ilk işi Hazreti Osman'ın katillerini bulmak ve Medine'de bir süredir devam ede gelen kaosu sonlandırmaktı. Ama Hazreti Osman'ın katilleri halen daha şehri işgal etmişlerdi. Hazreti Ali'nin hemen böyle alelacele bir iş yapması mümkün değildi. Kaldı ki sadece Medine'de bulunan insanlar biat etmişti Hazreti Ali'ye devlet başkanı olarak. Medine dışından da daha biatlar gelmemişti. Medine dışından da biatlar geldikten sonra, şehirde asayiş berkemal olduktan sonra Hazreti Ali icraatlarına başladı. Yapmış olduğu icraatlardan bir tanesi bazı valilerin yerini değiştirmesiydi. Bu arada Talha bin Ubeydullah Basra, Zübeyir bin Avvam da Küfe valiliğini Hazreti Ali'den talep etti. Neden talep ettiler? Gerekçeleri neydi? Motivasyonları neydi? Hazreti Ali bunların taleplerini kabul etmedi. Hazreti Ali bunların taleplerini neden kabul etmedi? Bunlar işin ayrı boyutu. Fakat bu iki isim Cemal hadisesinde Hazreti Ayşe'nin yanında yer aldığı için bunları zikrediyorum. Evet, bunlar valilik talepleri Hazreti Ali tarafından kabul edilmeyince Mekke'ye umre yapmaya gittiler. Hazreti Ayşe Hazreti Osman'ın katli esnasında Mekke'deydi. Büyük bir ihtimalle hac için gitmişti ve Medine'ye geri dönecekken, hac vazifesi bittikten sonra geriye dönecekken Hazreti Osman'ın şehadet haberi geldi. Hazreti Ali'nin hilafet haberi geldi ve o
Mekke'de kaldı. Neden Mekke'de kaldı? Büyük bir ihtimalle ortalık durulsun. Bak orada bir cinayet işlendi. Orada Hazreti Osman şehit edildi. Şehri bir takım insanlar, isyancılar geldi, bastı. Dolayısıyla biraz ortalık durulsun. Ben Mekke'de kalayım demiş olabilir. Hazreti Ayşe tuttu Mekke'de kaldığı süre içerisinde katil haberi kendisine ulaştıktan sonra, şehit haberi kendisine ulaştıktan sonra Hazreti Osman'ın mazlum olduğunu, masum olduğunu belirten halka bir konuşma yaptı. Şimdi Hazreti Ayşe Medine'ye, madem ki Hazreti Osman'ın masum olduğunu düşünüyor ve bir taraftan Hazreti Ali'nin devlet başkanı olarak kabulleniyor. Belki Medine'ye gidip eğer burada bir mücadele edilecekse oradaki devlet başkanı ile birlikte, meşru güçlerle birlikte mücadele etmesi gerekirdi ama o Basra'ya gitmeyi tercih etti. Zira Hazreti Osman döneminde Basra ve Yemen valileri Beytülmal'i boşaltarak Hazreti Osman'ın kanını talep eden, Hazreti Osman'a sahip çıkan Hazreti Ayşe'yi kendi beldelerine davet ettiler ve Hazreti Ayşe de buna katıldı. Gittiler oraya. Bir şeyler etki etmiş olmalı ki Hazreti Ayşe validemiz tuttu, yön değiştirdi. Medine yerine Basra'ya gitti. Aslında bu durum hilafeti düşünen Muaviye için, Muaviye bin Ebu Süfyan için bulunmaz bir fırsattı. Kendisi de zira o valilikten azledilmişti Hazreti Ali tarafından ve fakat valilikten azledilmesini kabul etmedi ve Hazreti Ali'ye karşı memnun olmayan insanlar, belki burada kabile faktörü de rol oynamış olabilir, Hazreti Osman'ın kanını bahane ederekten aslında meşru halife olan Hazreti Ali'ye İslam bayrağı açtılar. Bir kısmı Muaviye'nin yanında, Muaviye bin Ebu Süfyan'ın yanında, bir kısmı Hazreti Ayşe'nin etrafında toplandı. Hazreti Ali'ye yani meşru halifeye İslam bayrağı açıp Hazreti Ayşe'nin etrafında toplandılar ve yaklaşık 3000 kişilik bir ordu zafer kazanılması durumunda acaba halife kim olacak tartışmaları yapmaya başladılar. Pekala kime bunlar savaş açıyor, kime bunlar bayrak açıyor? Güya Hazreti Osman'ın kanını talep etmeyen meşru halife Hazreti Ali'ye bayrak açıyorlar. Hazreti Ali'ye savaş açıyorlar. Fakat ilginç bir şey var burada. Basra'ya varıncaya kadar yolda bu tartışmaları yapıyorlar. 3000 kişiyle yola çıkmışlar Mekke'den ama Basra'ya vardıklarında toplam ordu 1000 kişiye kadar düşüyor. Şimdi Basra yakınlarında bir su kuyusu var. O su kuyusunun ismi Haveb. O su kuyusunun yanında durduklarında Hazreti Ayşe validemiz bir şeyi hatırlıyor. Bir seferlerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bir yolculuk esnasındayken demiş ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Haveb köpekleri kime havlayacak? Orada o kuyunun başında köpek havlamaları işitince bu hadisi hatırlıyor Hazreti Ayşe validemiz ve soruyor. Diyorlar ki burası neresidir? Diyorlar ki burası Haveb diyorlar. Bunun üzerine Hazreti Ayşe validemiz geriye çekilmek istiyor. Şimdi rivayet şöyle, İbn Abbas'tan geliyor bu rivayet. Yani gaybe yönelik Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle bileceğini düşündüğümüz beyanlardan bir tanesidir bu. Keşke bilebilsem tüylü güzel devenin sahibinin hanginiz olduğunu, yola çıkacak ve ardından da Haveb köpekleri ona havlayacak, sağında solunda birçok insan öldürülecek, sonra o neredeyse öldürülecekken kurtulacak diyor. Bu rivayet Nisaburi'nin Müstedrek'inde geçiyor. Şimdi Hazreti Ayşe validemiz geriye dönmek istiyor ama insanlar mani oluyor. Buraya kadar geldik, devam edeceğiz diyor etrafındaki insanlar. Bu arada Hazreti Ali'nin Basra valisi olan Osman bin Huneyf Hazreti Ayşe'ye Hazreti Ali'nin emriyle Hazreti Ayşe'nin yanına geliyor ve amacının ne olduğunu, bu 1000 kişilik ordunun amaçlarının ne olduğunu söylüyor. Onlar da Hazreti Osman'ın katillerini cezalandırmak olduğunu ifade ediyorlar. Bu arada Talha bin Ubeydillah ile Zübeyir bin Avvam da Medine'de Hazreti Ali'ye zorla biat ettirildiklerini söylüyorlar. Burada bir tartışma oluyor Basra halkı arasında ve Basra halkı ikiye bölünüyor. Hazreti Ali'ye bu mevzuyu soruyor Basra valisi Osman bin Huneyf. Hazreti Ali cevap veriyor. Hayır, katiyen böyle bir zorla biat söz konusu değil diyor. Ve Hazreti Ayşe'den şehri terk etmesini istiyor Basra valisi Osman bin Huneyf.
Hazreti Ali ordusundaki insanlar bu sefer ne yapıyor biliyor musunuz? Meşru vali Osman bin Huneyf'i esir alıyorlar. Hazreti Ayşe validemiz serbest bıraktırıyor, zorluyor, serbest bıraktırıyor. Ama Osman bin Huneyf'in saçını, başını, kirpiklerini yolaraktan serbest bırakıyorlar. Şimdi Basra idaresi bu durumda Hazreti Ayşe ve etrafında bulunan insanlara geçiyor ve Hazreti Ayşe validemiz Beytülmal'in başına kardeşi Abdurrahman'ı geçiriyor. Hazreti Ayşe Basra'nın ileri gelirlerinden bazılarını elde edemiyor, kabullenmiyor o insanlar. Bu sefer Küfe'ye mektuplar yazıyor kendisine destek vermeleri için ve Hazreti Ali bütün bu gelişmeler neticesinde 3000 kişilik bir ordu ile Küfe'den Basra'ya yola çıkıyor. Ama yolda KK'yı gönderiyor. KK tutuyor Hazreti Ali'nin hilafeti etrafında toplanır isek şayet katilleri çok daha rahat cezalandırırız diyor. Hazreti Ayşe validemiz kabul ediyor. Fakat Talha ve Zübeyir ile bizatihi kendisi görüşüyor. Onlar da kabulleniyor. Ama ne çare ki birileri bir şekilde Hazreti Ayşe'yi, Hazreti Talha ve Zübeyir bin Avvam'ı korkaklıkla suçluyor ve birden savaş başlıyor. Kim bunlar? Hazreti Osman'ın katline katılanlar olduğunu söylüyorlar bir takım insanlar, bir takım tarihçiler. Zira burada vazgeçilse idi Hazreti Osman'ın katline karıştıkları için belki sıra kendilerine gelecek endişesinin korkusunu yaşıyorlardı. Hazreti Ayşe ön saflara kadar giderekten o başlıyor ya, bir şekilde başlıyor ya savaş. Kabe savaşı durdurmasını istiyor ama artık çok geç oluyor burada. Bu arada Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir öldürülüyor. Hazreti Ayşe'nin devesinin, hevdecinin bulunmuş olduğu deveye oklar atılıyor. Oklar yağmaya başlıyor ve rivayetlere göre birçok insan Hazreti Ayşe'yi ve devesini korumak için orada oklar altında şehit oluyor, vefat ediyor. Hazreti Ali, Hazreti Ayşe'nin binmiş olduğu devenin etrafında cereyan eden bu kargaşayı görünce deveyi öldürün diyor ve deveyi öldürüyorlar. Deve yere ıhınca Hazreti Ayşe validemiz hevdecin içinden çıkıyor ve ondan sonra savaş orada son buluyor. Hazreti Ayşe validemizin yanına çıkar çıkmaz, devenin hevdecinden çıkar çıkmaz Hazreti Ali geliyor. O da diyor ki ya Ali diyor sen kazandın, bana müsamahalı davran diyor. Burada bulunan insanlara müsamahalı davran diyor. Gerçekten de Hazreti Ali çok müsamahalı bir şekilde davranıyor. Katiyen yağma yapılmasını, katiyen esir alınmasını vesairesine izin vermiyor. Ve Hazreti Ayşe de Hazreti Ali ile şahsi bir kırgınlığının olmadığını, onun iyi bir insan olduğunu, ona iyi davranılması gerektiğini, itaat edilmesi gerektiğini söylüyor ve Medine'ye gidiyor ve ölünceye kadar da Medine'de kalıyor. Şimdi burada cereyan eden bu savaşta, Cemel Savaşı'nda bazı araştırmacılar 10.000 diyor, bazıları 5.000 diyor, bazıları 3.000 diyor. Birçok insanın şehit olduğu hem sahabi hem de tabiinden hepimizin bildiği, öldüğü, vefat ettiği bir gerçektir. Şimdi işte kısaca ana hatlarıyla Cemel Savaşı budur. Gelelim şimdi soruya, arkasından başka bir şey söyleyeceğim. Soru şu, diyor ki arkadaşımız, günümüzde yaşanılan birçok problem belki geçmişte yaşanılan hadise ve problemlerin numunesi veya misli şeklinde tezahür etmekte. Nitekim hocalarımızda da bu anlamda birçok izahlar, peygamber ve sahabe hayatına atıfla birçok açıklamalar dinliyoruz diyor. Ama söz konusu Cemel olunca, Sıffin olunca, Yezid olunca, Kerbela olunca, Harra vakaları olunca hocalarımız bu konulara pek değinmiyor. Birçok sahabinin ve tabiinin kanı akıtılan bu olaylara çok bize anlatmıyor diyor. Sizce bu olaylar yeterince tahlil edilebilmiş midir? Günümüze kadar benzer hadiselerin yaşanması bu konulara bizim biraz naif yaklaşımımızdan kaynaklanıyor olamaz mı? On binlerce insanın öldüğü yerde meseleye azimet ruhsat demek ya da iki taraf istişare etti, biri bir sevap aldı, diğeri iki sevap aldı gibi yaklaşım ne kadar doğrudur? Özellikle Cemel ve Sıffin hadiseleri içerisinde her iki tarafta da çok önemli sahabiler var. Birbirlerinin dini yaşantılarına vakıf, peygambere yoldaşlık yapmış olan bu insanlar nasıl oluyor da ölenin de öldürülenin de kendilerinin olduğu bir savaşa katılabiliyorlar? Önemli isimler son anda savaşmaktan vazgeçse de onların isimlerinden dolayı bir taraf tutan insanların ölümüyle neticeleniyor.
ve Peygamberimizin vefatından 50-60 yıl içerisinde cereyan eden bu olaylara bizler hangi gözlükle bakmalıyız? Söz gelimi diyor, tarafçılık, duygusallıktan öte analitik bir yaklaşarak daha açık bir tablo ortaya koyamayız mı? Çok önemli şahsiyetlerin bu savaşlara katılmış olması bize yorum yapmakta zorluyor. Onların dini yaşantıları, peygamberimize arkadaşlık yapmaları amenna ve saddakna. Fakat son tahlilde onları bir insan, bir idareci, savaşan iki taraf olarak kabul edip somut verilere göre ayağı yere basan sonuçlar çıkartamaz mıyız diye soruyor. Evet, şimdi vaka bu. Soru oldukça uzun, cevabı da aslında içinde olan soru oldukça uzun. Ben olanı ve olması gerekeni anlatayım. İkiye ayıracağım burada. Olan ve olması gereken diye ifade edeceğim. Olan nedir? Olan, bu hadise çok erken dönemlerde, yani 35. yıldan bahsediyoruz. Hicri 35'ten bahsediyoruz. 2 yıl Hazreti Ebubekir, 10 yıl Hazreti Ömer, 12 yıl Hazreti Osman. Toplayın işte 34 yıl olmuş. Bu 34 yıl içerisinde Efendimiz vefat edeli 34 yıl içerisinde on binlerce insanın ölmüş olduğu bir savaştan bahsediyoruz. Ve söz konusu olan da aslında iktidar savaşı da değil, yani ben halife olacağım gibi, ben şunu yapacağım gibi bir iktidar savaşından da söz edemiyoruz. Ama İşte bu hadise cereyan ediyor bir şekilde. Bu hadise travmatik bir etki yapıyor insanlar üzerinde. Birçok itikadi mezhebin oluşumuna da sebebiyet veren hadiselerin başında gelir zaten Cemel Savaşı. Hem siyasi bağlamda, hem hukuki bağlamda, hem kelami bağlamda, hem de fıkhi bağlamda birçok tartışmalar yapılmıştır bu konuda. Şunu söyleyebilirim, 4 ayrı gruba ayrılıyor. Kimileri diyor ki Hazreti Ali meşru halifeydi. Ona karşı çıkan insanlar kafirdir diyor bir kısım insanlar. Bir kısmı diyor ki bağidir, yani isyankardır. Bir kısmı diyor ki hayır, günahkardır ama kafir değildir, fasıktır. Bir kısmı da bizim Arapçada vakife dediğimiz suskunları oynuyor. Hiçbir şey dememeye çalışıyor. Ehl-i sünnet genelde bu suskunlar canibi içerisinde yer alıyor. Pekala bunların yaklaşımları ne? Bunların yaklaşımları şu. Diyorlar ki bu bir içtihat hatasıdır. Hani soruda bahsedildiği gibi hatadan bahsedilemez. Çünkü son tahlilde bir beşeri düşünce ortaya konuluyor, bir içtihat yapılıyor. Onun için her iki tarafta sahabi olduğundan dolayı ve yüce gayeler, yüce maksatlarla bu savaş gerçekleştiğinden dolayı Allah her iki kesimi de affetmiştir diyor. Hatta bu konuda Ahmet bin Hanbel'in sözü vardır. Ahmet bin Hanbel'e isnat edilir bu söz. Allah bizi o dönemde yaşatmayarak kılıçlarımızı sahabi kanından korudu. Biz de şimdi dillerimizi sahabi gıybetinden koruyalım diye bir beyanı vardır. Dolayısıyla ehl-i sünnetin genel yaklaşımı gerçekten de soruda da bahsedildiği gibi böyle olmuştur. Pekala o sorunun diğer kısımlarında yer alan mevzulara toptan cevap olacak şekilde ben şöyle diyebilirim. Olması gerekli olan şey neydi? Olması gerekli olan şey şudur. Dün de böyleydi, bugün de böyledir, yarın da böyle olacaktır. 1. Tarih inanç alanı değildir. Tarih imanın konusu değildir. Sahabe-i kiram en küçüğüne bile kurban olurum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde nice yararlıkları bulunmuş, İslam gibi bir dinin bize ulaşması noktasında ellerinden gelen her türlü gayreti, insanüstü gayreti göstermişlerdir. En küçüğüne bile kurban olurum. Çok büyük yararlıkları olmuştur. Ama son tahlilde bu o insanları kutsal yapmaz, mukaddes yapmaz. Son tahlilde sahabe-i kiramdır, peygamberimize arkadaşlık yapmıştır. Kur'an radıyallahu anhum ve radu anh diyordur onlar hakkında. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı diyordur. Ama son tahlilde beşerdir, insandır. Ve dolayısıyla insan olarak da belki dönemin örf adetine, belki hislerine, belki arzularına, belki isteklerine, hırslarına kapılaraktan isabet de yapmış olabilir, hata da yapmış olabilir veyahut da tercih durumunda hatalı bir tercihte de bulunmuş olabilir. Pekala ne yapacağız? Madem ki tarih inanç alanı değildir, inancın konusu değildir, biz tarih okumalarımızı katiyen seçici bir şekilde yapmamalıyız. Seçici bir tarih okuması yerine objektif bir gözle meselelere bakıp ondan ders alıp
bugünümüzü yaşamalıyız. Yarınımıza ait planları dünde görmüş olduğumuz yanlışlardan hareketle düzenlemeliyiz. Bilmiyorum anlatabildim mi? Aksi takdirde ne olur? Aksi takdirde inandığımız bir şey olur. Hani dedim ya, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma. O zaman da tutarız biz tarihi ideolojik yaklaşımlarımıza göre, genel kabullerimize göre, şartlanmışlıklarımıza göre yeniden inşa ederiz, yeniden yazarız. Bunun adı literatürde ideolojik tarih yazıcılığıdır. İdeolojik tarih yazıcılığı içerisine katiyen girmemek lazım. Yalnız bunu yaparken, yani tarih inancı alanı değil, dolayısıyla olaylara objektif bir gözle bakalım derken birkaç şeye dikkat etmek lazım. Bunlardan bir tanesi, o dönemin örf ve adetine, gelenek ve göreneğine dikkat etmemiz lazım. Yani o günkü değer yargıları üzerinden meseleye bakmamız, yoksa bugünün değer yargıları üzerinden değil. Bugünden dünü değerlendireceğiz amenna, ama fakat dünde kalıp değerlendirmek lazım. Bugünün değer yargılarını tutup öbür tarafa taşırsak, düne taşırsak, neden efendim orada demokrasi yoktu, neden orada şu yoktu, neden orada bu yoktu dersek bence çok büyük bir yanlış yaparız. Yanlış bir sonuca ulaşırız, çünkü bunun adı anakronizmdir. Bugün de bugünü, dünde dünü değerlendirmek ve değer yargılarımızı da o günün ölçüleri içerisinde görmemiz, kabullenmemiz lazım. İkinci bir nokta, tarih, buradaki bilgiyle alakalı bir şey söyleyeceğim. Tarihçiler hadisçiler kadar, hadis rivayet eden insanlar kadar rivayetlerin bize intikal etmesinde böyle çok hassas değiller. Gassu semin denir Arapçada. Yani çer çöpü de, efendim herhangi bir bilgi kırığını da aman zayi olmasın diye toplamışlar. Dolayısıyla sahihini sakiminden, doğrusunu yanlışından ayırt etmek bayağı ciddi, ince işçilik istiyor. Bir kuyumculuk gerektiriyor. Buna da bakmak lazım. Son olarak ideolojik yaklaşmama çok önemlidir. Zira bu ideoloji, daha sonra ortaya çıkan ideolojiden hareketle, hani dedim ya, tarihi yeniden inşa etme, geriye dönüp, yani Şia olduktan sonra, hariciler olduktan sonra, ehl-i sünnet netleştikten sonra, orada Hazreti Ali'yi göstermek için, yüceltmek için, öbür tarafta Muaviye bin Süfyan'ı masum göstermek için, öbür tarafta yani o savaşlarda rol alan ve rol oynayan insanları kendi ideolojik kabullerine bağlı olaraktan haklı göstermek adına bir sürü rivayetler de uydurulmuştur, bir sürü şeyler de söylenmiştir. Onun için çok ciddi dikkat etmek lazım bu konular üzerinde. Sonuç itibariyle sahabe-i kiram başımızın gözümüzün üstünde her biri, A'dan Z'ye her biri, ama bunlarda bir vaka. Pekala bunu niye vereceğiz diyor iseniz, ki diyorsunuz zaten, sorunuzun içinde cevabı olduğu için bir şey demedim, ama şimdi diyeyim, son tahlilde bir insandan bahsediyoruz. Bu insanların hata yapmaları kadar, isabet etmeleri kadar doğal ve tabii bir şey olamaz. Tarih inanç alanı değildir. İnanç alanı olmadığından dolayı da objektif bir gözle verileri önümüze koyup ona göre ders çıkartmamız lazım. Ona göre bugünümüzü planlamamız lazım. Evet, bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. Bir başka vesileyle nasip olursa Sıffin'i de, Kerbela'yı da, Harre'yi de anlatmayı isterim. Nasip olursa inşallah. Sorularınız, katkılarınız, yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız, var olasınız.